Herkese merhabalar. Ağır Siklet Post kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Joshua Ngannou gecesi sonuçlarını değerlendireceğiz. Tabii öncelikle ben Joshua Ngannou maçından başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi Ngannou aynen bu şekilde cold knockout oldu. Karşılaşmanın ikinci raundunda. Tabii ben analiz videosunda 4, 5, 6. roundlarda knockout bekliyordum Joshua'dan ama çok daha erken bir şekilde oldu. Dünya genelinde bu maçı Ngannou'nun kazanacağı düşünülüyordu. Yapılan son tahminlerde. Ama biz ne demiştik? Boks öyle 5-6 ayda idman yaparak kolaylıkla başarılı olabileceğiniz bir spor değil. Hele karşınızda böyle eski jenerasyon ve yeni jenerasyondan ciddi boksörlerle karşılaşmış tecrübeli bir isim varsa işiniz oldukça zor olur. Ve Joshua da gerçekten muhteşem bir maç çıkardı. Aslında tabii bu karşılaşmayla alakalı daha söylenilecek çok şey var. Ama herkes şöyle düşündü. Ngannou işte Fury'yi düşürdü. Joshua'yı perişan eder şeklinde. Ama gördüğünüz gibi sadece saf güçle beraber bu işler olmuyor. Ve diğer bir konuda Ngannou aynen söylediğimiz gibi Joshua'ya yumruk isabet ettirmekte de oldukça zorlandı. Ve Joshua dışarıdan da dövüşerekten onu belki hani aparkatla durdurmadı ama güzel direkt yumruklarla beraber işi bitirdi gerçekten. Ben Joshua'nın daha iyi bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Güzel bir geri dönüş yaptı. Zaten Usyk'le yaptığı ikinci maçtan da bu belliydi. O hani bir önceki videoda söylediğim gibi Joshua'nın ciddi bir ismi böyle yani canavar gibi bir dışarıdan görünüş olarak söylüyorum. Birini yenmesi lazımdı ki o popülaritesi geri gelsin. Tabii Joshua da böyle bir fırsatı kaçırmadı. Bu maçı kazanaraktan gerçekten popülerliğini geri kazanmayı başarmış oldu. Diğer taraftan Francis Ngannou gerçekten Fury ile yaptığı maçtan eser yoktu. Ama Fury zaten çok durağan bir şekildeydi. Ayakları yok gibiydi aynı. Durağan bir rakibe karşı birkaç güzel yumruklar isabet ettirmişti. Hatta Fury'yi de düşürmüştü ama dediğim gibi yani analiz videosunda ne dediysek aynısı oldu. Ve hareketli bir rakibe karşı yumruk isabet ettirmek öyle kolay değil. Ama ben tabii Ngannou'nun çabasından dolayı onu tebrik ediyorum, saygı duyuyorum. Dilerim eğer boksta devam edecekse biraz daha alttaki isimlerle dövüşüp ondan sonra en tepedekilerle dövüşmesi şeklinde olacaktır. Kendi iyiliği açısından umarım iyidir de maç içerisinde gerçekten çok sert bir darbe aldı ve hemen zaten oksijen yardımı geldi. Bunlar çok önemli şeyler. Ne kadar da zorlu bir spor olduğunu tekrardan bizlere hatırlattı. Şimdi gecedeki diğer karşılaşmalara geçelim. Andriy Nowitzki biliyorsunuz benim boksörüm zaten. Andriy Nowitzki tıpkı bizden bekleneni verdi. 3. roundda knockoutla birlikte Juan Torres'i yenmiş oldu. Juan Torres bugüne kadar knockout olmamış bir isimdi. Hani yenilmişti ama knockout olmamış bir isimdi. Ona karşı güzel bir knockout yaptı. Ve şunu gördük ki kısa rakiplere karşı da Nowitzki gayet rahat bir şekilde maç kazanabiliyor. Ben Nowitzki'nin performansını beğendim. Buradan hemen Roman Fury'ye geçelim. Roman Fury tabi ağır sikletteki ilk maçını yaptı. Ve gerçekten hani bir round haricinde diğer roundları kazandı. 4 roundluk bir mücadeleydi. Martin Swark karşısında. Ama çok açık dövüşüyor. Yani fazla geleceğinin olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar açık dövüşerekten işi zor gerçekten. Ama ayak hareketleri, tekniği gerçekten güzeldi. Diğer maça bakacak olursak
Nowitzki'yi söyledik. Roman Fury'yi söyledik. Ve Justis Huni, Kevin Lerena. Evet, benim yanıldığım maç. Justis Huni maç boyunca gerçekten sıkıntı yaşadığı roundlar oldu. Bir sürü de yumruk aldı ama gençliği de var tabi. Bu yumruklara direnç gösterdi ve düşmedi. Ben inanamadım gerçekten. Kevin Lerena onu bayağı güzel bir şekilde yakaladı. Özellikle ilk roundlarda ve asıl da en son roundda sol direkle beraber inanılmaz yakalandı Justis Huni ama ayakta kalmayı başardı ve karşılaşmayı da çok fazla yumruk vurduğu da için söyleyebiliriz. Yani hakemlere o önde olduğunu gösterdi, yani bir şeyler çabaladığını gösterdiği için karşılaşmayı puanla kazanmayı başardı. Kevin Lerena tabi biraz daha saldırgan olmalıydı ama son roundda tabi yorgun düşmüş olabilir. Yorgunluğundan ötürü de fazla şey yapamadı. İşi bitirecek duruma getiremedi. Ne yazık ki ama gerçekten Lerena'nın boksu çok güzeldi. Ben beğendim. Ve şu an Lerena dünya sıralamasında da zaten 15. sırada, boşuna Cruiserweight'te şampiyon olmadığını göstermiş oldu. Diğer taraftan da Justis Huni 13. sıraya kadar sıralamalarda yükseldi ama ben Justis Huni'nin daha ilk 10'daki isimlerle beraber eğer maç yaparsa kesinlikle knockout olacağını düşünüyorum. Çünkü inanılmaz derecede açık dövüşüyor ve rakibine hani ters bir durumda da olsa gel üzerime gel gibisinden şeyler yapıyor bunlar. Hani çok şey durumlar değil yani. Ciddi bir rakiple karşılaştığınızda size öyle nefes alma fırsatı bile vermez. Direkt üzerinize gelir. Bu açıdan Huni daha dikkatli olması gerekiyor. Zhilei Joseph Parker maçıyla bitirelim videomuzu. Şimdi Zhilei beni zaten bayağı bir kızdırdı, öyle söyleyeyim. Maçın 3. roundunda Joseph Parker'ı düşürmüştü. Ama üzerine gitmek yerine gereksiz bir şekilde sevindi. Maç bitmiş gibi tıpkı. Ve Joseph Parker da zamanla kendini toparlayıp maçı 12. rounda götürüp majority decision'la karşılaşmayı kazanmayı başardı. Gerçekten 2 defa Joseph Parker'ın düşmesi bizlere, hani ben analiz videosunda da söyledim, çok açık dövüşüyor gerçekten. Bundan dolayı Parker'ın da çok fazla ben ilerleyebileceğini düşünmüyorum ama gerçekten güzel kondisyonu vardı Parker'ın. Maçın sonuna kadar karşılaşmayı tabi Zhang'ın da yorulmasıyla beraber ele aldı ve devam edip karşılaşmayı kazanmayı başardı. Bu karşılaşmanın sonucunda Zhilei Zhang 7. sıraya geriledi ve Joseph Parker da 3. sıraya kadar yükselmiş oldu. Son 2 karşılaştığı rakipler görüyorsunuz, Wilder ve Zhang. İkisi de uzun boylu rakipler. Ama Wilder maçı daha kolay olmuştu. Zhang maçında ciddi problem yaşadı Joseph Parker, ama ben gerçekten performansından dolayı Joseph Parker'ı tebrik ediyorum. Zhilei Zhang'i de artık o zafer sarhoşluğunu bir daha yapmamaya davet ediyorum. Ama bundan sonra bence Zhilei Zhang'in kariyeri bitti diye düşünüyorum. O da tıpkı Joe Joyce gibi artık kendine daha alt sınıf boksörlerle dövüşerekten emekli eder diye düşünüyorum. Evet. Tekrardan son bir Joshua'nın performansından ve geleceğinden bahsederekten videoyu bitireyim. Joshua umarım Fury ile şu anda yani Usyk Fury maçı ve rövanşı olduktan sonra karşılaşması bekleniyor 2025'te Tyson Fury ile. Hani Fury kaybetse de Usyk'e yine Fury ile yüksek ihtimalle Joshua'nın maçını göreceğiz. Tabii ben Usyk'in kazanacağına inanıyorum. Usyk Joshua 3 maçı görür müyüz? Onu da ilerleyen zamanda değerlendiririz. Ben Joshua'nın gerçekten üzerine koyarak gittiğini düşünüyorum. Joshua teknik anlamda geri geldi. Hırs anlamında geri geldi. Ve boks yaparak da maçlarını kazanıyor. Öyle tecrübelerini adeta bir araya getirdi, harmanladı. Gerçekten Joshua'ya sık maç yapmak çok yaradı, onu söyleyebilirim.
Zaten baktığımız zaman 2023 Nisan'dan beri bu yaptığı 4. maç oluyor. Bir yılda 4 maç yaptı ki bu gerçekten bu seviyede bir boksör için yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani olması gereken bu aslında da. Yani günümüz ağır siklet boksunu biliyorsunuz daha az maçlar oluyor. Evet, zaman zaman bu gecede yanıldığım maçlar da oldu. Birisi zaten Zlezeng maçı, diğeri şeydi. Justice Huni maçıydı. Onlarda da Lerene güzel performans verdi ama Zhang gerçekten beni hayal kırıklığına uğrattı. Joshua'yı da tekrardan tebrik ediyorum ve isabetli yorum yaptığım maçlardan bir tanesi olarak da bu tarihe geçmiş oldu. Zaten bu maçı hani boks camiasından olan isimler tahmin etti ama dünya geneli tabi biraz daha Ngannou tarafındaydı ve şaşırmış oldular. Evet, bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.